Herkese selamlar kıymetli dostlar. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı yani filenin sultanları Viyana'da şampiyon oldu ve dünya basını filenin sultanlarını manşete taşıdı. Hem bunları inceleyeceğiz hem de organizasyonun bizim kızlara yaptığı büyük bir ayıp var. Onu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı bizi bir kez daha gururlandırdı. 2018 yılından beri düzenlenen Viyana'da ikinci kere şampiyon oldular ve kupayı Türkiye'ye getirdiler. Gerçekten de bizim için apayrı bir gurur kaynağı, apayrı bir mutluluk veriyor. Filenin sultanları Türkiye'ye bu başarıları yaşatıyorlar. Tabii diğer branşlardaki sporcularımızdan da benzer başarılar bekliyoruz diyeyim. Kısa bir dokunuş yapayım. Brezilya'yı 3-1 yendiler. Organizasyon öncesi de bir terbiyesizlik yapılmış açıkçası bizim millilerimize. Onu da anlatacağım ama dünya basınında inanılmaz. Her tarafta manşet oldu. Filenin sultanları, onları hepsini okuyacağız. Yani hepsini değil tabii ki de. Yani her ülkeden birkaç tane gazete seçtik. Şöyle bir şey var. Tabii 2023'teki başarıyı da bazıları tesadüf diyordu ama biz hem kulüp takımlarımızla hem de milli takımımızla o yıllardan bu yıla kadar, bugüne kadar yaptığımız başarılarla bunun bir tesadüf olmadığını da gösterdik. Bazen içimizdeki İrlandalıları da engelleyemiyoruz ne yazık ki. Spor Uno'da Almanya'dan başlıyoruz. Sporuno.d gazetesinde Türkiye Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Finale önde olduğunu düşündüğümüz Brezilya'yı 3-1 yenerek kupayı aldılar demiş. Viyana 2023'ten sonra ikinci kez kazanıldı. Türkler finalde Brezilya'yı 3-1 yendiler dedi. Almanya'nın final turuna kalamadı. Bu turnuvada Türkler adeta damga vurdu demişler. Şimdi de Avrupa Şampiyonası onları bekliyor diyerek yazmışlar. ZDF Haut gazetesine bakıyoruz. Türk voleybolcular Milletler Ligi'ni kazandı. Türk voleybolcuların ikinci kez Viyana şampiyonluğu gerçekten bunlar için mutluluk verici bir olay. Finalde Brezilya'yı 4 sette geçtiği belirtildi. Maçın canlı yayınında bizim yani o kanala aktarmış. Onlar da anlatmışlar. Almanya'dan Bild gazetesi de Türkiye voleybolda altın başlığını atıyor. Filenin sultanları Brezilya'yı finalde yenerek Viyana şampiyonu oldu. Melissa Vargas'ın 33 sayıyla finalin yıldızı olduğu ve maçın oyuncusu seçildiği Santarelli yönetimindeki kadronun 2023'ten sonra ikinci Viyana şampiyonluğuna ulaştı demişler. Gerçekten de onlar için bu şampiyonluk çok kolay oldu. Bu arada favori Brezilya'ydı. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü çok farklı bir oyunla geliyorlardı bu yani final turuna kadar. Herkes Brezilya'nın daha iyi, daha önde olduğunu gösterdi ama bizim kızlar gerçekten bütün dünyaya ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Yani 1-0'dan maçı 3-1 çevirdiler. İnanılmaz bir skor. Ve İtalya'ya geçiyoruz. Sky Spor'un İtalya yayınından başlayacağız. Viyana Kadınlar 2026 final 8'lisinden çıkan Türkiye oldu. Türkiye şampiyon oldu. İtalya 3. sırada kapattı demişler. Türkiye finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ten sonra Viyana'yı ikinci kez kazandı ve kupayı müzelerine götürdüler. İtalya'nın ise Çin'i yenerek 3. bitirdiği ve bizim için de üçüncülük iyi bir derece oldu. Diyor ki İtalya'da bu voleybolun en güçlü ülkesi şu an. 1. sırada. Corriere dello Sport gazetesi de Viyana 2026 edisyonu Türkiye'nin olduğu diyerek bir başlık atmışlar. Türkiye'nin Brezilya'yı 3-1 geriden gelerek 3-1 yendiği maçta Vargas 33 sayıyla maça damga vurdu. Brezilya için adeta bir felaket senaryosu yazıldı. Biz de bu kupayı kazanabilirdik diyerek bitirmiş Corriere dello Sport. Gazzetta dello Sport'a geçiyoruz. Yine İtalya'dan Brezilya İtalya'yı tiebreak'te durdurdu ama ardından Türkler geldi demiş. Gazettanın haberine göre Vargas turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve kupa Türkiye'ye 2023'ten sonra 3 yıl sonra geri döndü. Santarelli için bu kadro gerçekten de mükemmel bir kadro demiş Gazzetta dello Sport.
Fransa'ya geçiyoruz. Fransa'da Flash Score'dan başlıyoruz. Tabii L'Équipe ile Flash Score çok benzer başlıkları atmışlar. Türkiye Kadınlar Voleybolunda Milletler Ligi'ni ikinci defa kazandı. L'Équipe gazetesi de aynı başlığı atmış. Ve Türkiye'nin dünya ikincisi ünvanına sahipken Brezilya'yı çevirerek 3-1 kazandığı, Vargas'ın 33 sayıyla öne çıktığı maçta adeta tarih yazıldı demiş. L'Équipe gazetesinde. Flash Score'da normal maçı anlatmış ama çok ilginç, ikisi de birebir aynı başlığı atmışlar. La Libre gazetesine bakıyoruz. Kadınlar voleybolunda Milletler Ligi Türkiye Brezilya'yı ezip geçti demiş. Melisa Vargas'ın 33, Hande Balada'nın 19, İlkin Aydın'ın 15 sayıyla katkı sağladığı maçta Türkler zafere ulaştı. Brezilya ise 5. defa final kaybetti demişler ve geçiyoruz İspanya'ya. İspanya'da işte büyük gazeteler Marca, AS, Mundo Deportivo, yani bunlar çok özel haberler yapmamışlar açıkçası. Şöyle bir baktım. Normal maçı vermişler. Türkiye şampiyon oldu yazmışlar. Çok da küçük haberler yapmışlar. Hem boyut olarak, yani manşetlerinde boyut olarak küçüktü, hem de haberler, hatta şöyle söyleyeyim, Mundo Deportivo'da haber göremedim, yani onu da söyleyeyim. Marca ve AS gazetesinde dediğim gibi küçük yer verilmiş. Evet, İspanyol gazetelerinde açıkçası haberler böyle yansıdı. Orada çok da fazla gündem olmadı. Sadece şunu söyleyeyim. AS gazetesi Türkiye tarihinde ikinci defa şampiyon oldu. Spotlarında belirtmişler. Bu kadar. Ve Portekiz'e geçelim. Abola gazetesinde, Portekiz'in en çok okunan gazetesi. Onlar da Türkiye Brezilya'yı yendi ve Voleybol Milletler Ligi'ni kazandı. Türkiye finalde Brezilya'yı 3-1 geçtiği, ev sahibi Çin'in ise 4. sırada tamamladığı final, yani turnuvayı kazandı. Ve Türkiye bu kupayı ikinci defa müzesine götürdü demiş. Şimdi başında söylediğim, yani bizim A milli takımımıza yapılan bir terbiyesizlik var. Ondan anlatacağım birazcık da. Normalde biliyorsunuz şu anda Voleybol Federasyonu Başkanı Brezilyalı ve çalışanların da birçoğu Brezilyalı. Zaten bu turnuvada da favori Brezilya'ydı. Herkes Brezilya'nın kazanacağını, işte Türkiye'nin iyi bir oyun oynadığını ama Brezilya'nın çok daha güçlü olduğu söylenmişti. Bakalım neler olmuş bu turnuva öncesinde. Milletler Ligi finali öncesinde salonda yapılan şampiyonluk seremonisi provalarında sadece Brezilya ihtimalinin değerlendirildiği ortaya çıktı. Yani Brezilya şampiyon olacak, ona göre prova yapmışlar. Türkiye'ye göre prova yapmamışlar. TRT Spor ekranlarında bu skandal detayı paylaşan eski milli futbolcu Esra Gümüş Kırıcı organizasyonun taraflı tutumunu şöyle anlatıyor. Bakın, yarı finalden sonraki izlenimlerim, salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. Federasyon başkanı evet Brezilyalı. Belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye yani o provalarda biz de olmalıyız diye düşünüyorum ve ne oldu? Türkiye kazandı ve Brezilya için yapılan provaların hepsi bertaraf oldu. Gerçekten bizim kızları kutluyorum, yani Türkiye'nin gurur kaynağı hepsi. Umarım bu başarıları her sene devam eder. Bizim normalimiz olur bu başarılar, bu kupalar. Sizin yorumunuz ne? Yorumlarınızı merak ediyorum. Mutlaka yazın. Beğenmeyi, abone olmayı, hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Hype atmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.